Merhaba, Nerdik Rose'un arkeolojik haberlerini konuştuğumuz bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere 2021 yılına kadar geriye giden ama böyle çok somut verilere eriştiğimiz ve artık finalize olma aşamasında olduğumuz bir haber hakkında biraz da böyle background bilgisi verip, derleyip, toplayıp gelişmelerini de aktarmaya çalıştığım bir seri yaptım. Bugün kayıp bir yıldız haritasından bahsedeceğiz. 2000 yıl öncesine varıyor. Nedir o? Hiparküs'ün yıldız haritası. Şimdi bu Hiparküs'ün yıldız haritası aslında başka bir metnin altında gizliydi ve gün yüzüne çıktı. Nasıl oluyor? Birazcık ondan bahsedeceğim. Bilim insanları sinkroton kullanarak 2000 yıl önce hazırlanmış bir metni tekrardan canlandırdılar ve tekrardan okumayı başardılar bu teknoloji sayesinde. Şimdi bu yıldız haritası kayıp bir harita. Çünkü Codex Climacis Cryptus denilen bir el yazmasının altında gizli bir şekilde. Nasıl oluyor bu? Biraz onu anlatalım. Codex Climacis Cryptus palimpsest denilen bir el yazması. Palimpsest nedir? Üst katmanı böyle kazılarak metnin çıkarılıp var olan parşömene yeniden tekstlerin yazılarak oluşturulduğu bir el yazması çeşidi. Neden bu yapılıyordu? Çünkü Orta Çağ'da o dönem parşömenler çok pahalıydı ve bu sebeple aslında geri dönüşüm gibi tekrardan üst katmandaki yazıyı çıkartarak yeni bir metin ekleyerek ilerlenen el yazmaları vardı. Bunlara da palimpsest deniliyor. Codex Climacis Cryptus zaten yapısı gereği de böyle bir el yazması. Biraz onun hakkında bilgi vereyim. Codex Climacis Cryptus 5. ve 9. yüzyıllara tekabül eden bir el yazması arkadaşlar. Bilenler zaten ilgisi olanlar okumuşlardır. Ben yine de anlatayım ama bu çok katmanlı bir el yazması. Üst katmanında Süryanice bir metin, alt katmanlarında da Yunanca ve Aramice metinler bulunuyor. Üst katmanında hatta bulunan metin bir tercüme. O da John Climacus, Johanna Climacus aslında Scala Paradisi adlı eserinin Süryanice'ye tercümesi. Yani bilinen bir metin aslında. Bunun translation'ı yapılmış. Alt katmanlarında da işte Yunanca ve Aramice metinler var. Bunlar İncil'den filan tekst içeriyorlar, parçalar içeriyorlar. Şimdi tam olarak aslında bu Yunanca kısmına eriştiler. Günümüz teknolojisini kullanarak yaptılar bunu. Sinkroton cihazı dedik. Nedir bu sinkroton cihazı? Bu el yazmasını alıp ışık hızına varabilen çok güçlü X ışınlarına maruz bıraktılar ve o şekilde taratarak incelediler. Bu ışınlar farklı kimyasal bileşimlerini çıkartıyor mürekkep. Yani o parşömenin üzerinde o dönem kullanılan mürekkep neyse o döneme ait mürekkebin bazı kimyasal özellikleri oluyor. Örneğin Orta Çağ'da kullanılan mürekkebin kimyasal bileşenleri içerisinde demir varken Hiparküs'ün bu oluşturduğu yıldız haritasında kalsiyum izleri içeriyor. Yani bu da demek oluyor ki farklı eralara ait bir sınıflandırma yapılabildi. Çok rahat bir şekilde günümüz teknolojisinin yardımıyla oldu tabii ki bu. Bu fark sayesinde şimdi uzmanlar o Yunan alfabesine ait harfleri çok güzel bir şekilde görüntülemeyi başardılar. Neden bu kadar önemli? O yıldız haritası, ilk yıldız haritası. Bu ne demek? Yıldızların koordinatlarının ilk defa şekillendirildiği o haritaya ulaştık biz. İlk haliyle görüyoruz. Çok somut bir gelişme. Bir de aslında Yunanlıların o tarihlerde neden gökyüzünü bu kadar mükemmel derecede okuduklarını bir kere daha sorgulayacağız. Belki de o haritanın belirli bir yerindeki bir çok ufacık bir bilgiyle bunun neden bu kadar mükemmel olduğunu bulacağız. Bu gelişme de nihayete erdiği için şu anda haber sitelerinde verildi. Ben de bu zamana kadarki olan research'ü birazcık özetleyip derleyip toplamak istedim. Yine gelişme oldukça görüşürüz.